150 yıllık geçmişi olan bir üniversite. Bu üniversitede Fethullah Gülen konferansı yapıldı. 3 gün boyunca süren bu konferansa Avrupa'dan, Avustralya'dan, Asya ülkelerinden, Afrika kıtasından ve Amerika'dan katılımcılar katıldı kıymetli izleyiciler. Bu üniversitenin rektörü yaptığı konuşmada neden böyle bir Fethullah Gülen konferansına ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Bunu size anlatmak istiyorum. Ayrıca bu konferansta 3 gün boyunca çok önemli tebliğler sunuldu. Hemen hemen bu oturumların çoğuna katıldım. İşte bu oturumlardan sizlere notlar aktarmak istiyorum. Değerli izleyiciler, yeni bir not defteri programına hoş geldiniz. Bu not defteri programında geçtiğimiz günlerde yapılan Fethullah Gülen konferansından size bazı notlar aktarmak istiyorum. Belki 150 yıllık geçmişi olan bir üniversite. Üniversitenin kampüsüne baktım, herhalde Türkiye'deki en büyük bir üniversitenin bile bu kadar büyük bir kampüsü yoktur. Üniversitenin ismi Drew Üniversitesi. Tabii dış memleketlerde o kadar çok üniversite var ki hepsinin ismini belki bilmek, duymak mümkün değil. Ama dediğim gibi 150 senelik geçmişi olan çok köklü bir üniversite ve bu üniversitede Fethullah Gülen konferansı yapıldı. Hoca Efendi'nin fikir hayatı, tatbikata giren fikirleri tatbik edilen ve gerçekten Hoca Efendi'nin bıraktığı miras. İşte böylesine önemli bir konferansa katıldık. Birinci günkü açılış resepsiyonunu da sayarsak 3 gün diyebiliriz. Çünkü birinci günün akşamında da önemli konuşmalar yapıldı. Bir manada konferansın birinci günü gibiydi. Her ne kadar esas tebliğler daha sonra ikinci ve üçüncü gün sunulsa da. Şimdi ben size dediğim gibi bu konferanstan bazı notlar aktarmak istiyorum. Bu üniversite New Jersey eyaletinde 1867 senesinde kurulmuş. Ve bakın, üniversitenin rektörü Stanford Üniversitesi'ni bitirmiş ve Yale Üniversitesi'nden de İtalyan Rönesans dönemiyle alakalı doktora yapmış. Ve gerçekten konuşmasını dikkatle dinledim. Çünkü konuşmasında neden bu üniversitenin bir Fethullah Gülen konferansına ev sahipliği yaptığını anlatmaya çalıştı. Dedi ki şu şeyi çok enteresan, şu verdiği örnek. Ben dedi belki 30 senelik bunun geçmişi var. İtalya dönemi, Rönesans dönemiyle alakalı çalışıyorum. O dönemde dedi ressamlar resim yaparken diyelim ki burada oturmuşlar resim yapıyorlar. Yer değiştirirlermiş. Neden? Çünkü bir de diğer bir perspektiften de bakayım. Yani ben burada oturduğum sürece burayı görüyorum. Yani bu perspektif. Ama bir de yer değiştirirsem, şuraya geçersem ya da şuraya geçersem bir de başka bir perspektiften, başka bir cenahtan görmüş olacağım. Ve aynen o şekilde dedi biz öğrencilerimize bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani hadiselere böyle tek bir taraftan bakma değil de muhtelif taraflardan, bir de bu taraftan, bir de bu taraftan, bir de diğer perspektiften bakın. Ve dedi bizim gençlerimizi yetiştirme misyonumuzla şu andaki konferansın örtüşüyor dedi. Görüyoruz ki aynı şeyleri söylüyoruz. Bu aslında kıymetli izleyiciler Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yıllardan beri aslında Batı'da akademik çevrelerde de bu belki kim bilir kaçıncı ilmi toplantı bu. Böyle dile getirilen hususların demek ki artık hakikaten belli bir seviyede de özümsendiğini de gösteriyor. Ve bu profesör hanımefendi dedi ki aynı zamanda böyle izolasyon bir manada insanların izole olduğu bir çağda böyle fikirlerin çok da ehemmiyeti var, çok da önemi var. Yani Fethullah Gülen ve onun temsil ettiği fikirlerin. Bu bana tabii şeyi hatırlattı. Allah gani gani rahmet eylesin. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal böyle geniş fikirli olmak gerektiğini ifade ederken şöyle derdi. Derdi ki böyle meselelere at gözlüğüyle bakma değil de bir de başka türlü de bakın. Yani çünkü at gözlüğüyle yani atların gözlerine niye onu takıyorlar? Yolda yapmasın, yani sağdan soldaki şeylerden etkilenmesin, ürkmesin diyelim at. Ama öyle olunca at gözlüğüyle sadece şu tarafı görebiliyoruz, öyle değil mi? Ama o at gözlüğünü çıkardığımız zaman bir de bu tarafı var, bir de bu tarafı var. Çok güzel bir örnek, çok güzel bir şey oldu hanımefendinin konferansın başında yaptığı bu konuşma. Tabii bu konferansın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi de zannediyorum bu ilk defa yaşandı. Hoca Efendi'nin çok yakın 3 arkadaşı, kendisine başından beri refakat eden
Gelen izleyicilere konuşma yaptılar. Şimdi Hoca Efendi'nin Dar-ı Bekaya irtihalinin ruhunun ufkuna yürümesinin üzerine işte bir sene geçti. Ve onlar hissiyatlarını ifade ettiler. Abdullah Aymaz hocamız, Profesör Suat Yıldırım ve Naci Tosun abimiz. Bunlar kürsüye çıktılar. Çok güzel de konuşmalar yaptılar gerçekten. Abdullah Aymaz hocamız yıllar evvel Almanya'da ilkokulların açılması esnasında Almanya'daki yetkililerle yaptıkları konuşmaları anlatırken, Hoca Efendi'nin eğitim felsefesini anlatırken yıllar evvel Bozyaka yurdunda kaçan talebelerin geri gelince Hoca Efendi işte o zaman bir manada Bozyaka yurdunda müdür olan Mehmet Ali Şengül hocamıza diyor ki işte 2-3 tane demir değnek getir. Talebeler geliyorlar. Hoca Efendi önce sırtını açıyor. Sonra Mehmet Ali hocamıza diyor ki sen de sırtını aç. Talebelere bize vurun diyor. Suçlu biziz diyor. Tabii talebeler ağlıyorlar. Pişman oluyorlar. Vurmak istemiyorlar. Hoca Efendi ısrar ediyor. Ama talebeler tabii şey yapmıyorlar. İşte bu hadiseyi anlatırken burada yani talebelerin yetişmesinde eğitimcinin görevi. Yani bir kusur varsa öncelikle hani eğitimcinindir. Yani yüksek seviyede bir mesuliyet duygusu bunu anlatırken o zaman Almanların da hani bundan çok etkilendiklerini ifade etti. 2000'li yılların başı belki. Bir eğitim felsefesi var burada aslında yani böyle basit gibi görmemek lazım bu hadiseyi. Profesör Suat Yıldırım hakikaten çok derinlikli ve güzel bir konuşma yaptı. Adeta bir tebliğ, kendisi zaten profesör olduğu için adeta tebliğ sunar gibi bir konuşma yaptı. 1964 senesinde Edirne'de tanıştık dedi Fethullah Gülen hocamızla ve çok enteresan bir hadise anlattı. Dedi ki ben kısa süre sonra oraya müftü olarak gidiyor Hoca Efendi Bayız. Kısa süre sonra da ta Edirne'den Türkiye'nin öbür ucuna Artvin'e askere gidiyor. Hopa'ya sınır, tam sınır. O zaman tabii daha henüz Sovyetler Birliği yıkılmamış, Sovyet sınırı, şimdiki Gürcistan sınırı. Ben orada takım komutanıyım. İşte bir gün bana bir telefon geldi, ziyaretçiniz var. Yani Edirne ile Hopa arası 1500 kilometre. Şimdi diyor Artvin'e geldiniz. Orada Mustafa Kemal Paşa diye bir ilçe var. Oraya gelmeniz lazım. Oradan bir yere ancak bir minibüs var günlük. Oraya gelmeniz lazım. Sınıra da gelebilmeniz için bir 6-7 kilometre daha yürümeniz lazım. İşte oradaki herhalde Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki askeri garnizondan herhalde Hoca Efendi oraya gidiyor, telefon açıyor. Hocamız geldi diyor. Israr etmeme rağmen diyor ziyaretini yaptı. 2-3 saat görüştük. Israr etmeme rağmen geri de döndü. Herhalde o dönemde hani sivillerin öyle askeri tesislerde kalması da belki o dönemin şartlarına göre belki Hoca Efendi'nin hassasiyeti yoksa hani misafir edilebilirmiş. Tekrar diyor o 6-7 kilometre tekrar yürüyerek tekrar o bahsedilen yere gelmesi lazım. Oradan minibüsle herhalde tekrar o ilçeye işte oradan tekrar Artvin'e oradan bakın hani bir şey olarak anlattı bunu. Hakikaten hani bir vefa mı dersiniz hani arkadaşlık ilişkisinin derinliği mi dersiniz ya da Hoca Efendi'nin işte tanıdığı bildiği insanlara karşı olan gerçekten alakasının düzeyi. Bu hadiseyi anlattı ve çok enteresan bir şey daha söyledi. Dedi ki biz orada ben müftüyüm. Normalde Fethullah hocamız dedi Edirne'nin en büyük camisinde de vaaz edebilirdi. Ama o bilerek küçük bir camiyi tercih etti. Neden? Çünkü genelde büyük camilerde böyle ta namaz vaktine kadar böyle sürekli girenler çıkanlar olur. Ama küçük camide oranın belli bir cemaati var, belli bir saatte gelirler. Neden? Çünkü vaazların bir ders olarak mütalaa ediyordu ve öyle takdim ediyordu. Dolayısıyla böyle bazen de hani insanlar girip çıkarken camide maalesef konuşuyorlar da yani yüksek sesle. Halbuki orada camiye girerken esasında artık susmak lazım. Ama işte bütün vaazlarında bir ders olarak hep takdim ettiği için işte Darül Hadis, küçük o Darül Hadis Camii'ni tercih etti. Yoksa mesela Selimiye'de de Üç Şerefeli, daha sonra Üç Şerefeli Camii'de zaten Hoca Efendi vaaz etti. Ama ilk zamanları söylüyor. Bunu yapabilirdi diyor ama o küçük camiyi tercih etti. Aynı şeyi kıymetli izleyiciler şeyde görüyoruz. Hoca Efendi 89'da mesela vaaza başladığında da daha sonra sonsuz nur olan vaazlar. Mesela Cuma öncesi, Cuma namazı öncesi verilen vaazlar bunlar. Yani Sultanahmet'te de vaaz edebilirdi. Yeni Cami, efendim Süleymaniye, Fatih Camii ama Hoca Efendi Üsküdar'daki küçük tarihi bir cami, Valide Sultan Camii'ni tercih etti. Hakikaten hani o dönemde benim gibi sizler de eğer içimizdeki izleyicilerimizden de o vaazlara giden varsa hani zaten hani Üsküdar Valide Sultan Camii'nin şeyi belli hani diğer camilerle mukayese edildiğinde gerçekten hani nispeten küçük bir cami. Ve orada Profesör Suat Yıldırım hocamızın işaret ettiği bir diğer konu Hoca Efendi 53 hafta sonsuz nur vaazları verdi. Devamında 17 haftada
yine vaazlara devam ediyor. Tam 70 hafta ve sonra ben Cemal Türk hocamızdan öğrendim. Yani o zaman demek ki hatırımızdan, biz tabii Sonsuz Nur ismine hep odaklandığımız için o kısmı hatırımdan çıkmış. Kutsiler idi dedi bu 17 hafta. Kutsiler vaazları. İnşallah bu vaazlar da belki tıpkı Sonsuz Nur gibi belki deşifre edilirse çok güzel olur. Bir kitap olarak belki önümüzdeki zamanlarda yayınlanabilir. Profesör Suat Yıldırım hocamızın üzerinde durduğu bir diğer önemli konu kıymetli izleyiciler. 1990'lı yıllarda Peygamber Efendimizin kutlu doğum haftası yapılıyordu ya Türkiye'de. İlk defa belki bir ebedi risalet sempozyumları yapıldı. Ben hatırlıyorum, o sempozyumlara ben de katılmıştım. Özellikle Ankara'dakine katıldığımı hatırlıyorum. Hatta Hoca Efendi kürsüye davet edilip bir konuşma yaptığını da hatırlıyorum. Ankara veya İstanbul'daydı. İlk defa dedi belki 40-50 bin insan stadyuma gelerek böyle bir programa katıldı. Hakikaten yani o zamana kadar Türkiye'de Peygamber Efendimizle ilgili stadyumda bir program yapılacak. Veya işte kapalı spor salonunda. Evet, kapalı spor salonundaydı hatırladığım kadarıyla. 40-50 bin insanın geldiğini düşünün kıymetli izleyiciler. Bunlar çok mühim şeylerdi. Sonra Naci Tosun ağabeyimiz geldi kürsüye. O da çok güzel bir konuşma yaptı. Çünkü 1960'lı yıllarda Hoca Efendi İzmir'e gittiği zaman kendisi üniversite talebesi. Birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta işte ilk defa bir derse götürüyorlar. Orada Hoca Efendi Risale okurken tanıyor. Daha sonra biraz ara veriyor. Hoca Efendi bir kahvehane sohbeti esnasında kahvehanenin önünden geçerken tekrar Hoca Efendi görüyor. Hoca Efendi onu görüyor. Neredeydin diyor ve orada sohbet çıkışı bir kahvehanenin önünde, orada belki 40-50 dakikalık bir sohbetleri var. Sonra tekrar kendisinin sohbetlere, derslere gelişi. Çok enteresan bir şey söyledi. Mesela dedi ki ben mühendislik fakültesinde okudum. Bize dedi su yapıları diye bir kitap okutuyorlardı ama suyun Allah tarafından yaratıldığı söylenmiyordu. Ya burada aslında hani ne kadar sekülerleştiği eğitimin, yani hiçbir şekilde dine ait bir şey yok, yani bir esinti bile. Sonra diyor biz Hoca Efendi ile tanışınca suyun Allah tarafından yaratıldığını öğrendik. Yani bir şey yapıyor burada, temsil. Sema ile arz arasındaki varlıkların Allah tarafından yaratıldığını öğrendik. Dua etmeyi öğrendik. Allah'a kulluğu, insanlar olarak bir araya gelmeyi öğretti bize dedi. İnsanların ömürlerinin bir kısmını Allah için tahsis edebileceğini bize öğretti dedi Fethullah Gülen. Bunu işte o bütün konferansa gelen katılımcıların önündeki konuşmasında söylüyor kıymetli izleyiciler. Yaşatmak için yaşamayı bize öğretti. Üniversitelerde öğretim üyeleri birbirlerine selam vermiyordu. Bir profesör Hoca Efendi'ye demiş ki hocam sizden evvel biz de karşı tarafa selam vermiyorduk. Karşı taraf da bize selam vermiyordu ve bir araya gelmiyorduk. İşte bu nasıl oldu kıymetli izleyiciler? Türkiye'de ilk defa Aban toplantılarıyla herhalde Profesör Mete Tunça ile Profesör Mehmet Aydın, efendim işte Berhan Şimşek'le Ali Bulaç belki ilk defa aynı masalarda bir araya geldiler. Bu konuşmalardan sonra Profesör Scott Alexander çok kıymetli bir ilim adamı. Aynı zamanda hatırlarsanız Hoca Efendi'nin cenaze töreninde de çok güzel bir konuşma yapmıştı. O böyle çok güzel bir konuşma yaptı. Yani Hoca Efendi'nin hoşgörü, diyalog ve bu evrensel bakış açısını anlatırken not almışım. Hoşgörü kelimesini analiz ederken dedi ki normalde dedi bu Türkçe olarak düşünürseniz dedi 2 bölümden oluşur. Hoş, birinci bölüm hoş, ikinci bölüm görmek. Yani aslında her ne kadar dedi bu tolerans diye çevrilse de aslında karşı tarafın iyi yönlerini görmek manasına gelir aslında bu. Değişik güzel bir bakış açısı değil mi? Yani hoş görmek, yani karşı tarafa bakıyorsunuz, karşınızda bir insan var, sürekli onun iyi taraflarını görmek. Yani tolere etmekten biraz farklı bu. Tolere etmek işte kötü tarafları var, siz onu tolere ediyorsunuz ama bu bakış açısında hiç o tarafı görmeme, yani sürekli iyiye yoğunlaşma, yani hoş olanı görmek. Ne kadar güzel bir, aslında bu aynı zamanda Bediüzzaman Hazretleri'nin şeyini de çağrıştırıyor. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar. Gelelim diğer bir konuşmacıya kıymetli izleyiciler. Bu sefer tebliğler, artık diğer günlere geçiyorum. O günlerde sunulan tebliğlere. Şimdi elimde gördüğünüz şu kitap belki 30 yıllık bir eğitimcinin belki dünyanın 7 kıtasında 7-8 ülkeyi dolaşarak yazdığı bir eser. Hearts and Minds, yani burada bir şey var aslında, bir yine benzetme var. Hizmet okulları ve interethnic relations, yani ve farklı etnik gruplar arasındaki ilişkiler. Bu Profesör Vincent Parillo
William Patterson diye bir üniversite var. Burada sosyoloji profesörü, belki 30 yıllık, 35 yıllık eğitimci. Bu zat dedi ki, bakın notlarımdan aynen size aktarayım. Belki dedi, bakın gittiği ülkeler 2015'te dedi ben hizmet hareketini tanıdım. Ve bu kitabı hazırlarken bir başka meslektaşıyla beraber Mahmud Ansari, biz dedi Polonya, Romanya, Arnavutluk, Kazakistan, Bosna, Kanada, Amerika tam 7 farklı ülkede saha araştırması yaptık. Bakın ülkeleri tekrar sayayım. Polonya, Romanya, Arnavutluk, Kazakistan, Bosna, Kanada, Amerika. Ve bu araştırmayı yaparken biz dedi yatılı öğrenci, yatılı olmayan öğrenci, şehir merkezlerindeki okullar, nispeten şehir dışı okul, şehir merkezi dışındaki okullar, kız talebeler, erkek talebeler, farklı sınıflardaki talebeler, mezunlar, aileler, iş adamları. Hepsiyle görüşmeler yaptık. En birinci maksadımız şuydu bu şey yaparken. Acaba bu okulların gizli bir ajandası var mı? Gördük ki bir defa çok yüksek seviyede bir kaliteli bir eğitim var. Neden? Çünkü hani bu okullardan, liselerden mezun olan çocukların sonra gittikleri üniversiteler var. Zaten onlara bakınca hani hangi üniversitelere gittiklerini, dünyanın en önemli üniversitelerinde bu talebeler okuyorlar. Yani işte bu sene mezun olduğu talebeler hangi üniversitelere gittiler? Oraya bakarsanız zaten netice ortaya çıkıyor. Ve gördük ki aileler özellikle bu kaliteden bahsediyorlar. Üstelik bu okullara giriş kolay değil, imtihan yapılıyor. Aileler bize bu okullardaki güvenli ortamlardan bahsettiler. Aileler emin yani çocukları bu okullara gönderdiklerinden dolayı. Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkilere baktık. Ve şunu söyledi, bakın koskoca bir sosyoloji profesörü, kıymetli izleyiciler, aksaçlı bir zat. Ben dedi bütün eğitim öğretim hayatımda böyle bir şey daha evvel şahit olmamıştım. Ve ben bundan ilham aldım dedi. Bak bu ne kadar önemli bir şey. Ve mesela işte anlattı Bosna'daki, Arnavutluk'taki böyle talebelerle tek tek böyle yaptıkları konuşmalardan. Çok önemli bir şey bu kıymetli izleyiciler. Bu bayağı üzerinde durulması gereken bir şey. Bu hizmet okullarındaki eğitim felsefesi. Profesör Jonathan Golden diye bir zat. Bu aynı zamanda bu Drew Üniversitesi'nde öğretim üyesi. O anlattı, kendi tebliğini sundu ve en sonunda şöyle bir örnek verdi. Dedi ki Fethullah Gülen'in vefatından hemen sonra dedi BBC'de dedi acaba hareketin sonu mu geliyor diye bir şey gördüm. Fakat dedi birkaç ay sonra dedi beni bir toplantıya davet etti hizmet insanları. Gittim ve baktım ki salon gençlerle dop dolu ve hepsinin yüzünü çok aydın gördüm ve çoğu gençlerdi. Elbette böyle bir hareket dedi yoluna devam eder. Profesör İnayetul Hak kıymetli bir Hindistan-Pakistan coğrafyasından kıymetli bir zat, 1980'li yıllardan beri herhalde Amerika'daki üniversitelerde ders veriyor. Önemli bir İslami ilimler profesörü. Hoca Efendi tarif ederken bakın çok güzel bir tarif yaptı. Dedi ki ulemâ-i Rabbiyun, yani Rabbani bir alim. Ne kadar güzel. Yani tasavvuf tarafına baktı, bir de şey tarafına baktı ve muazzam çok güzel bir böyle şeyde tespitte bulundu. Bu konferansların kıymetli izleyiciler, böyle hizmet konferanslarının ve Fethullah Gülen Hoca Efendi ilmi mirası üzerine yapılan konferansların en güzel taraflarından biri de hakikaten böyle kendi sahalarında çok iyi yetişmiş yeni çok kıymetli insanlar tanımamız. Çok kıymetli iki hanımefendi. Bakın birisi Yale Üniversitesi'nde doktora yapmış kimya alanında Şeyma Hanım. Bir diğeri Kolombiya Üniversitesi'nde felsefe alanında doktora yapmış Safiye Hanım. İkisi beraber bir tebliğ hazırlamışlar ve tebliğ The Universal Human, yani insanı kamil. Yani Hoca Efendi'nin perspektifinde insanı kamil. Şimdi çok enteresan bir yerden yola çıkıyorlar. Araf suresinin 180. ayeti Esma-i Hüsna'yı anlatan bir ayet. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhitleri, inkarcıları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Bu Araf suresinin 180. ayeti Esma-i Hüsna'yı anlatan. Ve bu hanımefendiler Esma-i Hüsna'dan Es-Selam, El-Cami ve El-Vedud isimlerini seçmişler. Selam zaten bildiğimiz, cami cem eden, toplayan, bir araya getiren. Vedud yine Allah'ın isimlerinden, 99 isminden birisi. Seven, sevilen demek. Şimdi bu hanımefendiler buralardan yola çıkarak bu isimlerin, yani bu Hoca Efendi'nin perspektifinden diyaloğu anlatmaya çalıştılar. Mesela Miraç dediler ki, mesela Miraç hadisesinden bile belki bir diyalog perspektifi çıkarabilir. Çünkü semanın her bir katında
Peygamber Efendimiz değil mi? Bir peygamberle görüştü. Yani Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, hatta namaz işte önce Cenab-ı Hak 50 günde 50 defa deyince Peygamber Efendimiz Hazreti Musa ile karşılaşıyor. Sonra Hazreti Musa'nın tembihiyle tekrar hani ümmetime ağır gelecek diye tekrar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor ve o 5 vakte kadar iniyor malum namaz. Burada aslında işte o katlarda malum Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerle görüşüyor. Buradan bile belki hani belki yeni bir perspektif, buna kozmik diyalog dediler. Belki hani yeni bir perspektif ama çok enteresan yeni bir bakış açısı. Ben çok istifade ettim şahsen bu tebliğden. Bunlar tabii yayınlanacak yani bu tebliğler. Dolayısıyla bütün o tebliğlerin teferruatlarını yani İnsan-ı Kamil, Hoca Efendi'nin İnsan-ı Kamil perspektifiyle Esma-i Hüsna, Esma-i Hüsna'daki 3 isim, tabii hepsini çalışmamız mümkün değil. 3 isim seçtik dediler. O 3 isimden Selam, Cami, Vedud, buradan efendim tabiri caizse böyle külli manada bir bakış çıkardılar. Çok çok güzel bir tebliğdi bana göre. Profesör Paul Weller, o da çok hizmet hareketi üzerine, Hoca Efendi üzerine çok kıymetli eserleri olan, mesela şimdi bir zat İngiltere'den, mesela şimdi size göstereceğim şu 2 eser 2017-21 yılları arasında 4 sene boyunca çalışarak yazdığı 2 eser bunlar. Fethullah Gülen'in öğretileri ve pratiği, Hizmet in Transitions, yani bir manada böyle gelişim geçiş sürecindeki hizmet hareketi, Avrupa'daki gelişmeler ve hizmet hareketi diye çok çok güzel 2 eser. Daha evvel de yani başka eserlerde de imzası olan bir zat. Birçok böyle hizmetle ilgili toplantılarda tebliğler sunan bir zat. Mesela dikkat ettim, not almışım konuşmasının bir yerinde, diyor ki Fethullah Gülen'in diyor gündeme getirdiği İbrahimi Dinler Üniversitesi ne kadar büyük bir projeydi. Şimdi hakikaten öyle değil mi? Yani o en böyle zor yıllarda, 1990'lı yıllarda, yani hem bakın hala gündemde bu İsrail-Filistin meselesinin böyle çok sıcaklığını koruduğu zamanlar, böyle Müslüman-Hristiyan çatışması, medeniyetler çatışmasının gündeme getirildiği zamanlar Hoca Efendi 1990'lı yılların ortalarında bunu dile getirdi. Hatta Vatikan'da Papa ile görüşmesine gündeme geldi. Aslında ilk adımlar da atıldı ama o zaman tabii realize edilemedi. İnşallah realize edilir ama Profesör Paul Weller'ın dediği gibi de ne kadar kıymetli izleyiciler, büyük ve muazzam bir proje. Bir başka katılımcı kıymetli izleyiciler, kalbin zümrüt tepelerinden yola çıkarak o kavramlarla Kur'an ayetlerini anlama gibi bir tebliğ sundu. Çok güzel bir tebliğdi. Bir başka Avustralya'dan zannedersem İsra Akademi'de de aynı zamanda doktora yapan bir hanımefendi. O da Fethullah Gülen'in Kur'an Merkezi Etik Anlayışı ve Kimlik diye bir tebliğ sundu. Çok güzel bir tebliğdi bu da. Fatiha suresini esas almıştı. Her surenin bir yörüngesi vardır. Hoca Efendi de aynı şeyi söylüyor zaten. Oradan yola çıkarak çok güzel, orijinal. Dediğim gibi bu tebliğler zaten zannediyorum video kayıtları da Respect Okulu'nun Türkçe YouTube kanalından yayınlanacak. Bu videolar da yayınlanacak. Belki altyazılı, Türkçe altyazılı belki, ve ama kitap olarak da yayınlanacağını ümit ediyorum. Ve oturumların birinde kıymetli izleyiciler, bir katılımcı şöyle bir soru sordu. Dedi ki Fethullah Gülen diyor ki önce insanı sonra Müslüman. Önce insanı sonra Müslüman. Buna herhangi bir Kur'an ayetini dayanak gösterebilir misiniz? Bu güzel bir soru ve mesela katılımcılardan biri Maide suresinin 32. ayetini söyledi. Dedi ki kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Yani bir insanı öldüren bütün insanları, burada dikkat ederseniz bir Müslümanı öldüren demiyor, bir insanı öldüren diyor. Bir başka katılımcı Bakara suresindeki bir ayete atıf yaptı. Ayetin numarası şimdi aklımda değil. Bir insanı ihya eden sanki bütün insanlığı ihya etmiş gibi, öyle bir mealen böyle bir ayet, böyle bir atıf yaptı. Burada tabii şu da var. Bir başka yerde gördüm ben. Mesela Kur'an-ı Kerim'de adaletle ilgili ayetlere baktığınız zaman burada da insan esas alınıyor. Yani adil olun. Mesela bütün cuma günleri vaazlarda okunan bir cuma vaazının sonunda, cuma hutbesinin sonunda okunan bir ayet var ya. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani. Allah iyiliği, adaleti ve ihsanı emreder. Burada da yani Müslümanlara demiyor, bütün insanlar, yani bütün insanlara adil olmak. Kur'an-ı Kerim'in adaletle ilgili ayetlerine bakıldığı zaman perspektif budur. Dolayısıyla
Bence de çok güzel bir soruydu. Evet kıymetli izleyiciler, her böyle ilmi toplantıda gerçekten yeni perspektiflerle karşılaşıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ümit ederim ki bu toplantının bütün videoları yayınlansın. Aynı zamanda kitap olarak da yayınlanınca herkesin istifadesine açık olsun. Programı bitirmeden evvel size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap Enes Kanter'in, Enes Kanter Freedom diyelim artık, bir de Freedom soyadı var. Onun In the Name of Freedom, Özgürlük Adına kitabı. Bu kitabı yeni yayınlandı. Enes Kanter'in NBA oyuncusuydu. Şimdi bir nevi bu kitabıyla belki yeni bir hayatında yeni bir dönem açılmış oldu. Kıymetli izleyiciler, ben bu kitabın New York'taki büyük bir kitapçıdaki imza gününe de katıldım. Oraya gittim bir arkadaşımla beraber. Çocuklarımıza kitap da imzalattık Enes Kanter'e. Şimdi bu kitap neden önemli? Enes Kanter'in bu kitabı. Ben bu kitabı okuyunca şöyle bir şeye kapıldım. Şöyle bir duyguya kapıldım. Elimden gelse ebeveynlere, anne babalara derim ki bu kitabı mümkünse çocuklarınıza okutun. Çünkü hani Enes Kanter denince işte şöyle bir şey var değil mi insanların zihninde? Sanki işte Türkiye'den yola çıktı, uçağa atladı, Amerika'ya geldi. İşte Türkiye'de zaten başarılı bir basketbolcuydu. Amerika'ya geldi, hemen NBA'ye aldılar ve orada işte dünya çapında bir spor yıldızı oldu. Halbuki öyle değil. Evet tamam, Türkiye'de başarılı bir basketbolcuydu. Zaten o nedenle Amerika'ya geldi ama öyle gelince hemen böyle alıp NBA'de işte neyse bütün o başarılı basketbolcuların oynadığı şekilde hemen oraya koyup oynatmadılar. Burada gerçekten çok büyük bir azim, irade, sabır, yani anlatıyor kitabında işte. Yani zaten yaşadıklarını anlatıyor. Çocukluğundan itibaren işte bugüne kadar ki bütün o NBA safhatındaki dönemde anlatıyor. Gerçekten mesela ne sıkıntılar yaşamış. Yani bir defa NBA'de oynamaya başlayana kadar ne sıkıntılar. Yani kendisi bir gayret gösteriyor. Çünkü önce işte zaten lise talebesi konumunda geliyor. Sonra işte tabiri caizse işte üniversite talebesi konumunda ve oradan NBA'ye devam edecek. Şimdi bir defa engellemeye çalışanlar, yani Türkiye'dekilerin engelleme çabaları. Ve gerçekten Enes Kanter'in hayatına baktığım zaman bir de şunu gördüm kıymetli izleyiciler. Çocukluğundan itibaren çocuklara tesir eden faktörler. Mesela 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında bir çocuk annesinin babasının kitaplığında ya da masasının üzerinde gördüğü kitaplar ne kadar zihninde yer ediyor. 7-8-9 yaşında. Efendim diyelim ki 2012'de galiba, 11-12'de galiba bir sakatlanma durumu oluyor. Ameliyata girecek. Kendisini ameliyat eden doktora küçük bir kağıda bir şey yazıp veriyor. Yazıda Bismillah demiş. Ameliyata başlarken lütfen Bismillah diye başla. Şimdi o esnada bakın, hani o esnada insanın aklına bunun gelebilmesi. Hani ameliyata giriyorsun. Hani kendin dua edersin ama beni ameliyat eden doktor da ameliyata Bismillah diye başlasın diye herkesin aklına gelir mi? Bu işte bu aynı zamanda tabiri caizse derin bir inanma meselesi. O ameliyatından sonra 2013'te herhalde Chicago'da, sonra kendisini ziyaret eden bir arkadaş hizmet dairesinden ve o vesileyle Hoca Efendi ziyarete gelmesi. Hani belki ilerleyen zamanlarda başka türlü de ziyaret edecekti ama bu bir vesile. Ama işte hasta bir insanın ziyaret edilmesi bir süreci belki daha erken alıyor. Yani bir vesile. Ve gerçekten hani birçok yönüyle ben kendisine de söyledim. Yani acaba dedim düşünüyorum zaman zaman böyle Enes Kanter'in NBA kariyeri biraz daha uzun mu sürseydi? Gerçi ortalama hani zaten öyleymiş. 5-6 yıl, 4-5 yıl NBA'de oyuncuların ortalama kariyeri. Ama kitabı okuyunca gördüm ki gerçekten hani Enes Kanter'in gerçekten inanarak ve gerçekten sabırla geliştirdiği bir şey var. Ve kendisine misyon edindiği bir şey var. Hususiyle Türkiye'deki mağdurlarla alakalı yaptıkları zaten hani hiç söylemeye gerek bile yok. Hakikaten hemen hemen her gün, yani dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler bu konuda, bir bakıyorsunuz Yunanistan'da, bir bakıyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bir program var orada, bir bakıyorsunuz bir parlamentoda konuşuyor, bir bakıyorsunuz bir ülkenin milletvekilleri, senatörleriyle beraber, bir bakıyorsunuz bir başbakanlığa, bir cumhurbaşkanıyla. Kıymetli izleyiciler, gerçekten yani Allah insana bir imkan verince bu imkanı en maksimum, en verimli şekilde nasıl kullanılır, bana göre Enes Kanter bunun işte müşahhas örneklerinden birisi. Dolayısıyla o sebeple size, özellikle ebeveynlere diyorum ki evet, bu kitabı almanız güzel ama bir de çocuklarınıza okutmanız güzel. Bir diğer şey ise bendeki fazla kitapları
mesela tanıdığım komşulara hediye etmek istiyorum. Bu yönüyle de güzel. Yani Türkiye'de olup bitenleri çok net anlatmış. Yani kitap çok kolay okunan, mesajları çok net, bir defa yorucu değil, karmaşık değil. Yani böyle hani insanın anlamasını tamamen mesajları çok net ve hakikaten hizmet felsefesi nedir? Fethullah Gülen Hoca Efendi kimdir? Zaten ayrı bir bölüm var kitapta. Hoca Efendi'nin felsefesi nedir? Hizmet felsefesi nedir? Hizmet insanları kimlerdir? Ve Türkiye'de ne olup bitti, ne oldu? Bu sorulara eğer etrafımızdaki insanların çok net vakıf olmasını istiyorsak işte hem de dünyanın en önde gelen yayın evlerinden biri çıkardığı için objektifliğinden de hani kimsenin şüphesi olmaması lazım. İşte böyle bir eser. Enes Kanter'in kitabını da size böylece tavsiye ettikten sonra kıymetli izleyiciler, böylece bir not defteri programının sonuna geldik. Yeni bir programda sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. ...1980 yılı Bornova Merkez Camii. Muhterem Hoca Efendi o kürsüde Ahlaki Mülahazalar adını verdiği bir vaaz serisine başlar. Ahlak-ı âliye ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. 14 hafta boyunca İslam ahlakının özünü anlatır. Kalplere işler, akıllarda iz bırakır. Aradan geçen 40 yıl içinde o vaazlar büyür. Hutbelere dönüşür, konferanslara taşınır, özel sohbetlerde derinleşir. Ve şimdi, o ahlak anlayışı sadece sözde değil, örnek bir hayatın satırlarında vücut buluyor. Hoca Efendi'nin 40 yıla yayılan ahlaki mirası, nazari ve ameli boyutlarıyla bir araya getirildi. Bu eser sadece bir kitap değil, İslam ahlakına davet eden içten bir çağrı, zamana emanet edilmiş bir hakikat vesikası. Hoca Efendi'nin bizzat müşahede edip onayladığı bu eser, bugün ahlaklı bir toplumun inşasında önemli bir rehber olarak sunuluyor. Derin Müslümanlık Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.